Dostlar selamlar. 19 Eylül Cuma bültenine hoş geldiniz. Cuma günleri için hedef oranımız 1.40. Maçlarımıza geçmeden öncesinde analiz her gün saat 4'te devam edecek. Sadece Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına özel blog bir video yayınlamıştık. Salı, çarşamba ve perşembe maçlarını içeren. O da oldukça güzel gidiyor. Full'e yakın bir performansımız var diyebiliriz. Bahis eğitimlerimizi artık bitirdik. Artık işi pratiğe dökme zamanı. Şampiyonlar Ligi başladı. Avrupa Ligi başlıyor. Sezonumuz açık. O yüzden bahiste öğrendiklerimizi, eğitimlerde öğrendiklerimizi artık pratiğe dökme zamanı diyebiliriz. Baktığımız zaman 1.40'ı karşılayacak 3 tane maçımız var. Maçlara geçmeden öncesinde siz de az önce söylemiş olduğum içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilir. Videolara da beğeni bırakarak bu iddia ile ilgilenen, bahise merakı olan insanların karşısına bu içeriklerin çıkmasında bizlere destek olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Cuma gününe geçelim. İlk maçımız Göztepe Gürsel Aksel'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Göztepe cephesinden oyunu okuduğumuzda Rize deplasmanında 3-0'lık bir galibiyetle sezonu açtılar. Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Talisca'nın son dakikada kaçırdığı penaltıyla Karagümrük deplasmanından 2-0'lık bir galibiyet aldılar. Son iki maçta ise Konyaspor ve Kayseri ile 1-1 berabere kaldılar. Aslına bakarsak 5 maçta mağlubiyet almayan namağlup bir Göztepe var. Evet 3 beraberlikleri var ama sezonun geneline yaydığınızda bu 1 puanlar en azından yenemiyorsan yenilmeme mantığı oldukça etkili olacaktır Stoylov'un öğrencileri için. Kadrosunu aslına bakarsak çoğunu korudu. Romulo'yu Leipzig'e sattılar. Onun yerine Janderson geldi. Janderson da Vitoria'dan geldi, Brezilya'dan. Yani Romulo da geldiği zaman aslına bakarsak bu tarzda bir forvetti. Biraz da bu gidişatı aslında bu transfer politikasını koruyan bir Göztepe var diyebiliriz. Beşiktaş cephesine baktığımızda ise Sergen Yalçın'ın gelişiyle beraber aslında Dolmabahçe'ye bir hava geldi diyebiliriz. Başakşehir deplasmanında çok zorlandılar. Ama Başakşehir maçını 90 dakika izledim. Özellikle Vaslav Černi ve Elbilal Ture'nin ilerleyen dönemde oynaya oynaya uyum yakaladıktan sonrasında Beşiktaş'ın çok iyi bir hücum hattı olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın oyun mantalitesi geriye kapanayım, biraz daha oyunu soğutayım gibi bir mantalitesi yok. O yüzden Beşiktaş aslına bakarsak Dolmabahçe'de kazanmış olduğu Başakşehir galibiyetini burada da perçinlemek isteyecektir. Bu havayı buraya da sergilemek isteyecektir. Göztepe'de güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. İki ekibin de oyunu çok çirkinleştirmeyeceğini düşündüğüm için ve aslında oyun performanslarına baktığımızda burada ilk yarı 0.5 üstü bizim gün oranımız için çok kıymetli görünüyor. Tarafa gitmek zor. Çünkü Göztepe de yenilmeyen bir takım ve bu tarz büyük maçları iyi oynayabilen, oyunu tutabilen bir takım ama Beşiktaş'ın hiç bu mantalitede olacağını düşünmediğim için arkada boşluklarda verebilir. O yüzden buradaki benim ana ve tek tercihim ilk yarı 0.5 üstü olacak. Cuma gününün ikinci maçımız Suudi Arabistan'dan Al Ahly Al Hilal'i ağırlayacak. İki tane formda takım var. Al Hilal cephesine baktığımızda sezona iyi bir giriş yaptılar diyebiliriz. Al Riyad'ı 2-0 yendikten sonrasında birebir rakipleri olan Al Qadsiye aslında üst sıralarda birebir rakipleri olan Al Qadsiye ile 2-2 berabere kaldılar. Ama oynadıkları oyun oldukça iyiydi. 3.41'lik bir XG ürettiler. 24 şut atarken kalelerinde sadece 10 şut gördüler. Çok pozisyon kaçırdılar baktığımızda ama bu maçta Darwin Núñez gol atarak aslında motivasyonunu biraz daha yerine getirdi. Evet, buraya para için geldi. Bunu kendisi de aslında bir tane kesitte bundan 6-7 ay öncesinde söylüyor ama sonuçta bir futbol oynuyor ve futbolun dili dünyada bence her yerde aynı. Çok iyi bir hattı var. Malcolm, Milinkovic-Savic, Aldavsari, Darwin Núñez, Ruben Neves gibi. Aslında biraz daha yıldızlar topluluğu ve başlarına da Simone Inzaghi geldi. Bu sene Jorge Jesus ile Inzaghi arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi olacağını düşünüyorum ben. Al Hilal Al Ahli cephesine baktığımızda ise Merih Demiral'ın takımı 1-0 Neom'u yendikten sonrasında Al İttifak'la Al Ahly 0-0 berabere kaldılar. Biraz daha yani Matias Yesler'in oyun planı şu: attıktan sonrasında ne olursa olsun yeter ki yemeyeyim. Maçı böyle rolantide götüreyim gibi bir oyun planı var. Fakat Al Hilal buna uygun bir takım, uygun bir rakip değil. Al Hilal'e kapanırsanız eğer ki onu çok hızlı açabiliyorlar. Milinkovic Savic içeri koşu atıyor. Ruben Neves uzaktan şut atıyor. Leonardo formda. Darwin Nunez'i aldılar. O yüzden burada oyunu çok kısırlaştırmak istese de Al Ahly'nin oyunu rolantiye alabileceğini çok düşünmüyorum ben açıkçası. Benim buradaki ana ve tek tercihim maç boyunca ağların minimum 3 kez sarsılacağı yönünde. Bu maç özelinde 2.5 üstü çok ideal görünüyor.
Haydi gelin kazanmak için üçüncü maçımıza ve son maçımıza Cuma'dan geçelim. Cuma gününden üçüncü ve son maçımız Stuttgart ST Pauli mücadelesi. Mücadelenin detaylarına inmeden öncesinde videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bir beğeni bırakmadıysanız beğeni bırakmanızı rica edeceğim ki bizler gibi bahisle iddia ile ilgilenen kişilerin karşısına bu içerikler çıkabilsin. Abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız her gün gelen içerikleri kaçırmamış olursunuz diyelim ve haydi gelin Stuttgart'a gidelim. Öncelikle Sebastian Hoeneß'in Stuttgart'ına bir bakalım. Union Berlin'e 2-1 mağlup olarak başladı sezona deplasmanda Stuttgart. İçeride Mönchengladbach'ı 1-0 yendikten sonrasında son maçta Freiburg'a 3-1 ile boyun eğdi. Sezona kötü başlayan bir Stuttgart var diyebiliriz. Pivot forvetleri Voltemade'yi ani bir transfer periyoduyla Newcastle'a sattılar. Newcastle özellikle Isak'tan aldığı bonservis bedelini iyi değerlendirdi diyebiliriz. Voltemade'nin ben orada golcü kimliğini devam ettireceğini düşünüyorum aslına bakarsak. Premier Lig'e uygun bir forvet, güçlü, pivot ve aslında hava toplarında da hakimiyeti iyi, ayağı da iyi diyebiliriz. Ama Stuttgart baktığımızda hala iyi bir hücum hattına sahip. Yeveling, Demirovic, Deniz Undav üçlüsüyle hücum hattında hala etkili ve eğer ki eski Stuttgart takım oyununa dönebilirse hala bence bu ligde üst sıraları zorlayabilir. Tabii ki bir Bayern Münih hegemonyası var ama yine de üçüncülük, dördüncülük Almanya Ligi için oldukça iyi bir derece diyebiliriz. Biraz da ST Poli cephesine bakalım. ST Poli'nin ST Poli'nin başında alt ligden beri aslında aynı hoca Alexander Bilesin var. Sezona girişleri de çok iyi oldu. 3-3 Dortmund beraberliğiyle başladılar sezona kendi sahalarında. Deplasmanda Hamburg'u 2-0 yendikten sonrasında son maçta Augsburg'u kendi sahalarında 2-1 ile geçmeyi başardılar. Şimdi ST Poli her maçta gol attı. Baktığımız zaman Stuttgart Mönchengladbach maçında gol yemedi ama e, yani 1-0'la oyunu koparmaya çalıştı diyebiliriz ama çok pozisyon verdi. Yani Mönchengladbach'ın tabelasında 0 yazıyor olabilir ama 1.82'lik bir XG ürettiler. O yüzden burada ST Pauli'nin de açık oyununu devam ettireceğini düşünüyorum. Stuttgart artık kendi sahasında yani Stuttgart Arena'da taraftarı önünde bir reaksiyon göstermek zorunda. Onların da kapanacağı bir durum yok. O yüzden burada maçın ben hızlı başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Bundesliga'nın genel hatlarına da baktığımızda ilk yarılarda gol sesi duyuyoruz. Buradaki benim ana tercihim ilk yarı ortaya 0.5 üstü gol olacak. Golü ST Pauli tarafından da görebiliriz bu arada. Onlar da bu sene oldukça iyi bir hücum performans sergiliyorlar. Yani sonuçta 3 maçta 7 gol atan bir ST Pauli var. Stuttgart'ın bu formsuzluğunu da göz önüne aldığımızda golü ST Pauli cephesinden de görebiliriz ama Stuttgart reaksiyon vermesi gerektiği için burada ortaya 0.5 üstü çok mantıklı görünüyor. Bizim gün oranımız için de oldukça kıymetlidir diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de her gün 4'teki analiz programını kaçırmamak ve bahis eğitimleriyle öğrenerek kazanmak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın ki diğer insanlara da ulaşabilsin. Maçlara dair görüşlerinizi yorumda paylaşırsanız oradan da fikir alışverişi yapabiliriz. Unutmayın bahiste para böyle kazanılır.